Merhaba. Franz Kafka deyince yüreğimde bir yerlerde bu adama hep bir acıma duygusu geliyor. Onun hayatını öğrendiğimde kendimi ona yakın hissetmiştim. Şimdi o yakınlığı siz de hissedeceksiniz. Çünkü bu videoda incelemesini yapacağım kitap Babaya Mektup. Bazı kitaplar vardır, yalnızca okunmaz, yaşanır. Franz Kafka'nın Babaya Mektubu da işte tam bu sınıfa girenlerden. Bu kitap bir metin değil, bir sızı, bir yara, ezilmiş bir çocuğun babasının gölgesinde hayata tutunma çabası. Kafka'nın babası Hermann'a yazdığı ama asla gönderemediği 57 sayfalık bu mektup bir oğlun söyleyemediği her şeyin birikmiş ağırlığıyla yazıya dökülmesi. Okurken sanki Kafka'nın ruhuna dokunuyorsunuz. Onun acısını, kırılganlığını, kırgınlığını, çaresizliğini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ben bu kitabı okuduğumda içimde derinlerde bir yerde acı hissettim. Franz Kafka 1883'te o dönem Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Prag'da doğmuş. Yahudi bir ailenin çocuğu ama Almanca konuşan bir azınlık olarak büyümüş. Bu onun kendini hep yabancı hissetmesine yol açmış. Hayat boyu sanki ne ailesine, ne topluma, ne de kendine tam olarak ait olabilmiş. Bu his yazdığı her satırda, her kelimede kendini belli ediyor. Kafka'nın babası Hermann tam anlamıyla dominant bir figür. Sağlıklı, güçlü, gür sesli, kendine güvenen, hatta biraz kaba bir tüccar. Annesi Julia ise daha sakin, daha duygusal. Kafka babasının bu gölgeli varlığı altında büyürken hep çekingen, hep içine kapanık olmuş. Hukuk okumuş, bir sigorta şirketinde çalışmış ama asıl tutkusunun yazmak olduğunu biliyoruz. Yazmak onun için bir sığınak, bir nefes alma alanı, hatta bir hayatta kalma yolu. Ama ilginçtir, yazdıklarını yayınlamaya pek hevesli değilmiş. Kendinde o özgüveni bulamamış. Çoğu eseri ölümünden sonra arkadaşı Max Brod tarafından dünyaya kazandırılmış. Kafka'nın hayatında birkaç önemli detay var. Tüberkülozla mücadele etmiş. Bu da onun hassas ruh halini daha da kırılgan hale getirmiş. Bir de birkaç kez nişanlanmış. Özellikle Feliki Bauer ile olan ilişkisi önemli. Ama babasının onaylamadığı bu ilişkiler ve kendi iç çatışmaları yüzünden evlenememiş. Babaya mektup 1919'da 36 yaşındayken Felike ile ilişkisinin bitmesinin ardından yazılmış. Bu mektup Kafka'nın babasıyla hesaplaşma çabası ama aynı zamanda kendi ruhunu, korkularını, kırılganlıklarını anlama girişimi. Şimdi gelin bu mektubun içine dalalım. Franz Kafka, Kasım 1919'da babası Hermann Kafka'ya yazdığı bu mektup hiçbir zaman yerine ulaşamadı. Ancak bu mektup Kafka'nın eserlerine ve düşünce dünyasına açılan güçlü bir kapı niteliğindedir. Aynı zamanda 20. yüzyıl edebiyatının en sarsıcı itiraf metinlerinden biri olarak kabul edilir. Mektubun satırlarında suçlayıcı bir tonun ince bir ironiyle iç içe geçtiğini görürüz. Kafka babasından kabul görme arzusunu açıkça dile getirirken zekice gözlemlerle duygularını ifade eder. Burada bir parantez açmak gerekir. İroni dediğimiz şey Kafka'nın zeka parıltılığından biridir. Örneğin kitapta altını çizdiğim şu cümle bunu çok iyi yansıtır. Bu arada benim karşımda gerçekten de şaşırılacak bir sıklıkla haklı çıkardın. Konuşurken bu doğaldı. Çünkü konuşma fırsatımız pek olmazdı. Kafka babasıyla olan uzak ve kopuk ilişkiyi sadece kişisel bir çatışma olarak değil, eserlerinde sıkça işlediği daha geniş bir varoluşsal sorgulamanın parçası olarak görüyordu. Örneğin Yargı öyküsünde evlenmek üzere olan George Bendeman karakterinin babası tarafından ölüme mahkum edilmesi, yazarın evlilik konusundaki başarısızlıklarını ve yetişkinliğe geçmeyişini babasına bağladığını gösterir. Babasının başarılı bir tüccar olması ve oğlundan iş hayatında kendisini temsil etmesini beklemesi Kafka üzerinde baskının ana nedenlerinden biriydi. Bu beklenti dönemin ataerkil Yahudi orta sınıflarında sık rastlanılan tipik bir baba-oğul çatışmasının yansımasıydı. Babaya mektup Kafka'nın babası Hermann'a yazdığı ama asla gönderemediği 57 sayfalık bir metin. 1919'da nişanlısı Felike ile ilişkisi bittikten sonra yazılıyor. Bu mektup sadece bir baba oğul konuşması değil, Kafka'nın çocukluğundan yetişkinliğine, babasının gölgesinde nasıl şekillendiğini, nasıl yaralandığını, nasıl kendini kaybettiğini anlattığı bir itiraf, bir sızı, bir çığlık.
Bu metnin yalnızca edebi bir eser olarak değil, aynı zamanda bir psikolojik vaka çalışması olarak görmek mümkün. Çünkü Kafka burada sadece babasına değil, kendine, korkularına, suskunluğuna, toplumun beklentilerine de hesap soruyor. Mektup o kadar samimi ki okurken Kafka'nın sesini duyuyorsunuz sanki. Babasını sağlıklı, güçlü, gür sesli, kendine memnun, dünyevi olarak baskın bir figür olarak tasvir ediyor. Kendisi ise tam tersi. Çekingen, zayıf, endişeli, hatta kendi vücudunu sağlıksız görmeye eğilimli. Bu zıtlık mektubun temelinde yatıyor. Kafka babasının baskın kişiliğinin hayatını nasıl ezdiğini anlatıyor. Mesela çocukluğunda bir anı paylaşıyor ki insanın boğazına düğüm oluyor. Bir gece su istediği için babası onu azarlayıp gecelikle soğuk bir koridora bırakmış. Kafka bu anıyı şöyle anlatıyor. Anlamsızca su istemenin bana göre doğallığıyla dışarıya bırakılmanın olağanüstü korkunçluğu arasında mizacım gereği asla doğru bir bağlantı kurmayı başaramadım. Bu satır bir çocuğun ruhunun nasıl kırıldığını öyle net gösteriyor ki okurken tüyleriniz diken diken oluyor. Su istediği için cezalandırılan bir çocuğun ruhu nasıl onarılır? Kafka bu olayın onda ömür boyu süren bir korku ve yetersizlik hissi bıraktığını söylüyor. Ve ne yazık ki bugün bile ebeveynler çocuklarına seni öldürürüm, kafanı kırarım gibi tehditler savuruyor. Kafka'nın hikayesi sadece 1919'un Prag'ında değil, bugün de süregelen bir travmanın resmi. Kafka babasının sürekli eleştirilerinden, çifte standartlarından bahsediyor. Babası onun iş hayatını, arkadaşlarını, yazma tutkusunu küçümsemiş. Mesela Kafka'nın hikayeler için bu ne işe yarayacak gibi yorumlar yapmış. Bu sözler Kafka'yı derinden yaralamış. Mektupta bu eleştirilerin onu nasıl yalnızlığa ittiğini, evlenememesine, çocuk sahibi olamamasında nasıl bir rol oynadığını açıklıyor. En çarpıcı kısımlardan biri Kafka'nın yazmayı babasından uzun bir veda olarak görmesi. Yani yazmak onun için bir özgürlük alanı ama aynı zamanda babasının gölgesinden kurtulma çabası. Bu cümleyi okuduğumda durup uzun uzun düşündüm. Hepimiz bir şeylerden kurtulmak için sığındığımız bir alan bulmuyor muyuz? Mektupta başka neler var? Kafka babasının iş yerinde çalışanlara karşı kaba davranışlarını, ailesinin çifte standartlarını, hatta kendi sağlık takıntılarını nasıl eleştirdiğini detaylıca anlatıyor. Mesela babasının yemek masasındaki kaba tavırları Kafka'yı çocukken öyle utandırmış ki bu anılar onda ömür boyu iz bırakmış. Bir başka çarpıcı detay babasının Yahudi kimliğine yaklaşımı. Herman Yahudi geleneklerini küçümserken Kafka bu kimliği daha derinden hissetmek istemiş. Ama babasının tutumu yüzünden bu konuda da kendini eksik hissetmiş. Kafka babasının ona verdiği her şeyi utançla aldığını söylüyor. Senin verdiğin her şeyi utanarak aldım baba diyor. Çünkü baba yaptığı her şeyi yüzüne vura vura onu bir dilenci psikolojisine sokarak yapmış. Kafka babasının yardımseverliğine karşılık ancak dilenci gibi teşekkür edebildiğini yazıyor. Bu satırları okurken boğazım düğümlendi. Kafka burada sadece babasını değil, bir sistemin çocuklara biçtiği boşlu olma duygusunu da anlatıyor. Her şeyin başa kakıldığı bir ortamda çocuk kendini ne zaman değerli hissedebilir? Mektubun bir daha güçlü yanı Kafka'nın babasını suçlarken bile empati göstermesi. Baba sen de kendi bildiğin gibi yetiştirdin. Belki senin suçun değil gibi cümlelerle babasının narsistik davranışlarını anlamaya çalışıyor. Ama bu empati Kafka'nın acısını hafifletmiyor. Mektup bir çığlık. Baba senin yüzünden böyle oldum. Ama ben de seni anlamaya çalışıyorum. Bu çelişki metni güçlü kılıyor. Hem öfkeli, hem kırgın, hem de bir şekilde sevgi dolu. Peki neden bu mektubu göndermedi? Belki babasının tepkisinden korktu. Belki de bu metin onun için bir terapiydi. Bir iç dökme yöntemiydi. Annesine vermiş ama annesi babasına gösterememiş. Sonuçta bu mektup Kafka'nın 1924'teki ölümünden sonra yayınlanmış ve edebiyat dünyasında bir başyapıt olmuş. Babaya mektup sadece Kafka'nın babasıyla olan hikayesi değil, hepimizin bir şekilde deneyimlediği evrensel temalarla dolu bir metin. Yabancılaşma, otorite, suçluluk, özgürleşme çabası. Bunlar sadece Kafka'nın değil, hepimizin hayatında bir yerlerde yankılanan duygular. Bu mektup bir baba oğul ilişkisi anlatırken aynı zamanda bir kuşağın, bir toplumun çocuk yetiştirme biçiminin aynası. Benim babamın dişleri var mı? Bilmiyorum. Hiç görmedim.
diyen bir adamın skeci vardı. Benim babam Allah rahmet eylesin bana bir kez olsun gülümsemişliği yoktur biliyor musun? Öyle bir adamdı. Mesela benim babamın dişleri var mı ben bilmiyorum. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Yabancılaşma. Kafka babasının gölgesinde kendini hep yabancı hissetmiş. Mektupta babasının beklentileriyle kendi kişiliği arasında bir uçurum olduğunu söylüyor. Babasının dünyasında kendine yer bulamıyor. Ne kadar çabalasa da ait olamıyor. Bu hepimizin başına gelmiyor mu? Mesela ailenizin ya da toplumun sizden beklediği başarılı kişi olmaya çalışırken kendi hayallerinizi, kendi ruhunuzu bir kenara ittiğiniz anlar olmuyor mu? Kafka'nın bu yabancılaşması hepimizin bir şekilde tanıdığı bir duygu. Otorite ve baskı. Hermann Kafka mektupta bir otorite figürü. Onun eleştirileri, kuralları Kafka'nın hayatını şekillendirmiş. Ama daha çok ezmiş. Bu sadece bir baba değil, hayatımızdaki her türlü otorite figürü olabilir. Bir öğretmen, bir patron, hatta bir arkadaş. Hepimizin hayatında bizi eleştiren, yetersiz hissettiren birileri oluyor. Mesela bir iş yerinde patronunuzun bu işi neden böyle yaptın dediği bir an ya da bir arkadaşınızın sürekli sizi küçümseyen bakışları. Kafka'nın babasının karşısında hissettiği o çaresizlik hepimizin tanıdığı bir duygu. Kafka bu duyguyu öyle güzel anlatıyor ki sanki sizin hikayenizi yazmış. Örneğin Dönüşüm kitabı. O kitabın incelemesini yaparken Gregor Samsa aslında Franz Kafka mıydı diyorum. Bence Kafka tam da kendini böcek hissediyordu. Kitabın ilk cümlesi Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Gregor Samsa bir gecede dönüştü ama Kafka'nın böcek hissetmesi yılların ürünü. Mektup derin bir psikolojik analiz. Kafka babasının davranışlarının onda ne kadar başarılı olsa da kendini yetersiz hissettirmesine de değiniyor. Bu modern dünyada o kadar yaygın ki kaç kez kendimizi ben bunu hak etmedim ya da aslında yeterince iyi değilim diye düşünürken buluyoruz. Kafka'nın babasının narsistik tavırları onu sürekli suçluluk ve eksiklik duygusuyla yaşamaya itmiş. Hermann büyük ihtimalle kendi babasının baskılarıyla büyümüş ve bu baskıyı narsistik bir savunmayla bastırmış. Güçlü, kudretli, başarılı bir tüccar olarak hayatı domine etmiş. Ama Kafka naif, sanata eğimli, içe dönük bir ruh. Aralarında bu çatışma Kafka'yı arafta bırakmış. Ne babasına karşı gelebilmiş ne de tam olarak boyun eğebilmiş. Kardeşlerinden biri isyan edip ailesini terk etmiş. Diğeri teslim olup babasının istediği gibi olmuş. Ama Kafka ne gidiyor ne kalıyor ve bunun bedelini ruhuyla ödüyor. Bu mektup sadece Kafka'nın değil, hepimizin hikayesi. Hepimiz bir şekilde birilerinin gölgesinde büyüyoruz. Ailemizin, toplumun, arkadaşlarının beklentileri altında. Mesela çocukken bir ebeveynimizin sert bir sözü, bir azarlaması yıllarca aklımızda kalabiliyor. Ya da bir arkadaşımızın sürekli eleştirileri özgüvenimizi sarsabiliyor. Kafka'nın o balkon anısı hepimizin bir şekilde yaşadığı bir anı değil mi? Belki bir azar, belki bir küçümseme, belki bir sen bunu yapamazsın sözü. Bugün bile ebeveynlerin çocuklarına seni öldürürüm, gözünü oyarım gibi tehditler savurduğunu duyuyorum ve içim cız ediyor. Kafka'nın hikayesi sadece 1919'un değil, bugünün de bir travma resmi. Hepimiz bir şekilde o soğuk koridorda titreyen küçük çocuğu tanıyoruz. Felsefi açıdan bu metin bize şunu söylüyor. Bizi şekillendiren otoritelerden ne kadar özgürüz? Kendi hikayemizi yazabiliyor muyuz? Kafka babasına yazarken hepimize sesleniyor. Bu mektup bir baba oğul meselesinden çok daha fazlası. Nesilden nesile aktarılan travmaların, kırılmış ruhların hikayesi. Gustav Jung'un dediği gibi bir anne ve babanın çocuğuna bırakacağı en kötü miras yaşanmamış bir hayattır. Kafka'nın babası oğluna yaşanacak bir alan bırakmamış ve Kafka tüm hayatı boyunca bu gölgeyle mücadele etmiş. Şimdi hepimizin aklına gelen o soruya gelelim. Böyle baskın, eleştirel bir baba ya da otoriter bir figürle nasıl baş edilir? Kafka bu durumda ne yapabilirdi ama yapmadı. Bu önemli. Çünkü bu sadece Kafka'nın değil hepimizin karşılaştığı bir durum. Kafka'nın durumuna gelirsek Kafka babasının eleştirileri ve baskısı altında ezilmiş. O balkon olayı, babasının yemek masasındaki kaba tavırları, sürekli eleştirileri Kafka'da derin izler bırakmış. Ama Kafka bu mektubu yazarak aslında büyük bir adım atmış. İçini dökmüş.
duygularını kağıda aktarmış. Belki de bu onun için bir terapiydi. Ama mektubu göndermemesi bu hesaplaşmayı tamamlamadığını gösteriyor. Peki başka ne yapabilirdi? Psikolojide toksik ya da baskıcı bir ilişkiyle baş etmek için sınırlar koymak çok önemli. Kafka babasının eleştirilerini kişisel algılamamayı öğrenebilirdi. Mesela babasının "senin yazdıkların bir işe yaramaz" gibi sözleri Kafka'nın değerini değil, babasının kendi bakış açısını yansıtıyordu. Eğer Kafka bu ayrımı yapabilseydi belki kendini daha az suçlardı. Mesela babasının kaba sözlerine karşı içinden "bu onun fikri, benim gerçeğim değil" diyebilirdi. Duygularını doğrudan ifade etmek. Kafka mektubu yazmış ama göndermemiş. Belki babasıyla yüz yüze konuşmayı deneseydi içindeki yükü hafifletebilirdi. Tabi Herman gibi dominant bir figürle bu hiç kolay değil ama küçük adımlarla başlayabilirdi. Mesela "baba, senin bu sözlerin beni çok üzüyor" gibi bir cümle bile bir başlangıç olabilirdi. Belki babası anlamazdı ama Kafka kendi sesini duyurmuş olurdu. Buna sinemadan örnek Kışın Uykusu filminden verebilirim. Seninle cebelleşeceğim diye bütün güzel huylarım değişti. Bunu eşine söylüyor. Destek arayışı. Kafka çok içine kapanık biriydi. Ama bir dosta, mesela Max Breuer'la daha açık konuşsaydı belki yalnızlık hissi azalırdı. O dönemde terapi bugünkü kadar yaygın değildi. Ama bir arkadaşla dertleşmek bile ona iyi gelebilirdi. Mesela bir akşam kahve içerken Max'a "babamın sözleri beni çok yoruyor" deseydi belki Max ona "Frans, sen muhteşem bir yazarsın, bunu unutma" derdi. Bu küçük ama önemli bir destek olabilirdi. Kendi değerini tanıma. Kafka babasının gölgesinde kendini yetersiz hissetmiş. Ama o dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri. Eğer kendi yazma tutkusuna, yeteneklerine daha çok güvenmeyi öğrenseydi babasının eleştirileri onu bu kadar etkilemezdi. Mesela yazmayı bir veda değil, kendi gücünü bulduğu bir alan olarak görebilirdi. Belki bir günlüğüne "ben değerliyim, yazdıklarım anlamlı" yazsaydı bu ona güç verebilirdi. Peki biz ne yapabiliriz? Hepimizin hayatında böyle bir figür var. Eleştiren bir ebeveyn, kaba bir patron, sürekli yargılayan bir arkadaş. İşte size hayatı geçirilebilir öneriler. Kendini tanı, kendine inan. Önce kendi değerini bil. Mesela bir arkadaşın seni sürekli eleştiriyorsa kendine şunu sor: bu eleştiri gerçekten benimle mi ilgili yoksa onun kendi meselesi mi? Çoğu zaman eleştiriler karşımızdakinin kendi güvensizliklerinden gelir. Kafka gibi sen de kendi yeteneklerini hatırla. Mesela bir deftere "ben şunda iyiyim" yaz. O yeteneğini görmek ona kendine inanmanı pekiştirecektir. Destek bul. Bir arkadaş, bir aile üyesi, hatta bir hobi. Kafka için yazmak bir terapiydi. Senin için ne olabilir? Müzik, resim, yürüyüş ya da sadece bir dosta içine dökmek. Bunlar size atlatmak için güç verir. Mesafe koy. Eğer ilişki çok yıpratıcıysa mesafe koymak en sağlıklısı. Fiziksel olarak mümkün değilse duygusal mesafe koy. Mesela eleştirileri duymamaya çalış. Kendi alanını oluştur. Kafka babasıyla aynı evde yaşıyordu. Bu yüzden bu zordu. Ama belki başka bir şehre taşınsaydı daha özgür hissederdi. Mektupta kız kardeş için "evlendi ve değişti" diyor. Yaşadığınız evin içinde yangın varsa "kendi odamda yok" deyip oturamazsınız. İmkanınız varsa yangın olan evi terk edersiniz. Kendine şefkat göster. Bunu unutma, sen kendinin en iyi arkadaşısın. Kafka kendine çok sert davranmış. Sürekli suçluluk hissetmiş. Ama sen kendine şefkat göster. Herkese gösterdiğimiz şefkati kendimize de göstermeyi unutmayalım. Kafka bu adımlardan bazılarını atsaydı belki babasının gölgesinden daha kolay çıkabilirdi. Ama bu mektubu yazması bile inanılmaz bir cesaret. Sizce Kafka başka ne yapabilirdi? Ya da siz böyle bir durumda ne yapardınız? Yorumlarda anlatın, çünkü hepimizin birbirinden öğreneceği şeyler var. Şimdi gelelim benim bu kitap hakkındaki düşüncelerime. Babaya mektubu okurken resmen kalbim sıkıştı. Boğazım düğümlendi. Kafka'nın bu kadar açık, bu kadar savunmasız yazması beni derinden etkiledi. Çoğumuz ailemizle, sevdiklerimizle böyle bir yüzleşme yapmaktan çekiniriz. Ama Kafka bütün korkularına, çekingenliğine rağmen kalemi eline almış ve içini dökmüş. Bu metin bir edebiyat eseri olmanın ötesinde bir ruhun fısıltısı, bir çocuğun sessiz çığlığı. Okurken sanki Kafka ile bir odada oturmuş, çay içip dertleşiyormuşum gibi hissettim. O kadar samimi, o kadar gerçek ki her cümlede onun acısını, kırgınlığını ama aynı zamanda babasını anlamaya çalışma çabasını hissediyorsunuz. Bu kitap sizi kendi hayatınıza, kendi anılarınıza götürecek. Hepimizin hayatında bir Herman Kafka var, değil mi?
Belki bir ebeveyn, belki bir öğretmen, belki bir arkadaş. Bizi eleştiren, bazen farkında olmadan yetersiz hissettiren birileri. Kafka'nın O Balkon Anası'nı okurken kendi çocukluğunuzdan benzer anılar zihninizde canlanacak. Kafka'nın mektubu bu tür anıların hepimize izler bıraktığını hatırlattı. Sizde de böyle anılar vardır. Kitabın en çok etkilendiğim yanı Kafka'nın hem öfkeli hem de anlayışlı olması. Babasını suçluyor. Senin yüzünden evlenemedim. Senin yüzünden kendimi yetersiz hissettim diyor. Ama bir yandan da belki de sen de böyle yetiştirildin diyerek empati gösteriyor. Bu insan ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu öyle güzel anlatıyor ki mesela babasının narsistik tavırları Kafka'yı ezmiş. Ama aynı zamanda Kafka babasının da kendi babasından böyle öğrendiğini düşünüyor. Bu beni etkiledi. Çünkü hepimiz bir şekilde hem kurbanız hem de başkalarına zarar verebiliyoruz. Hepimiz birilerini suçlarken bir yandan da onları anlamaya çalışmıyor muyuz? Bir de bu metnin edebi gücüne hayran kaldım. Kafka'nın dili o kadar sade ama o kadar derin ki O Balkon Anası'nı anlatırken soğuğu, korkuyu, yalnızlığı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ya da babasının yemek masasındaki kaba tavırlarını anlattığında sanki siz de o masada o küçük çocuğun utancını yaşıyorsunuz. Bu Kafka'nın neden bu kadar büyük bir yazar olduğunu gösteriyor. Her cümle bir duygu seli. Okurken bazen durup vay be bu adam nasıl bu kadar derin yazmış dedim. Mesela senin verdiğin her şeyi utanarak aldım baba cümlesi beni resmen durdurdu. Çünkü bu sadece Kafka'nın değil hepimizin bir şekilde hissettiği bir duygu. Birinin iyiliğini, yardımını alırken sanki bir boşanıyorsun. Sanki kendini küçük hissediyorsun. Siz de böyle hissetmişsinizdir. Bu kitabı okurken bu mektubu kendi yazma sürecim üzerine de düşündüm. Kafka yazmayı babasından veda olarak görüyordu. Ama bence aynı zamanda bir kurtuluş yazmak. Onun için bir terapi, bir özgürlük alanı. Ben de bu videoları hazırlarken, kitapları incelerken bir şekilde kendi iç dünyamı ifade ediyorum. Kafka'nın mektubu bana şunu hatırlattı. Yazmak, konuşmak, içimizi dökmek. Bir şekilde bizi özgürleştiriyor. Ama bir yandan da Kafka'ya biraz kızdım. Keşke bu mektubu babasına gönderseydi. Keşke yüzleşseydi dedim. Ama sonra düşündüm. Belki de bu mektubu yazmak onun için yeterince büyük bir adımdı. Hepimiz bazen içimizdeki fırtınaları kağıda dökeriz ama o yüzleşmeyi yaşamak çok daha zor. Kafka'nın evlilik korkusu da beni çok etkiledi. 2 kez evlilik teşebbüsünde bulunmuş. Ama her defasında bir korkuyla geri çekilmiş. Senin kadar güçlü bir adam bile evliliği başaramadıysa ben nasıl başarabilirim diyor babasına. Bu o kadar tanıdık bir his ki birçoğumuz dengimi bulamadım ya da ruhum ısınmadı gibi bahanelerle bir şeylerden kaçmıyor muyuz? Ama aslında temel mesele birine yaklaşmaya, ruhen soyunmaya, aynı çatıyı paylaşmaya duyulan korku. Kafka'nın bu içsel kopuşu hepimizin bir şekilde yaşadığı bir şey. Kafka'nın bu korkusu hepimizin içinde bir yerlerde. Bu metin bana şunu düşündürdü. Hepimiz bir şekilde başkalarının gölgesinde büyüyoruz. Ailemizin, toplumun, arkadaşların beklentileri altında. Ama önemli olan o gölgeden çıkıp kendi yolumuzu bulmak. Kafka bunu yazarak yapmaya çalışmış. Belki tam anlamıyla babasından özgürleşemedi ama bu mektup onun kendi sesini bulma çabası ve bence bu hepimize ilham verebilir. Kendi sesimizi bulmak, kendi hikayemizi yazmak belki de en büyük özgürlük. Mesela ben bu kanalda videolar çekerken kendi sesimi bulduğumu hissediyorum. Siz de düşünün. Kendi sesinizi nerede buluyorsunuz? Yazarak mı, konuşarak mı, bir hobiyle mi? Kafka'nın mirası gölgeden kurtulmayanlar için bir ışık. Bu mektubu babasına ulaştıramamış ama bize ulaştırmış. Belki de esas ulaşması gereken yer burasıydı. Bizim yüreklerimiz. Kafka'yı okumak sadece bir yazarı okumak değil, içimizdeki kırılmış çocuğun mektubunu okumak. Belki o çocuk biziz. Belki bir zamanlar bizim çocuklarımız da Kafka gibi hissetti. Bu kitap sadece Kafka'nın değil, hepimizin hikayesi. Ve bu yüzden bu kitabı okurken sadece bir metin okumuyorsunuz. Bir ruhun fısıltılarını, bir çocuğun sessiz çığlığını duyuyorsunuz. Evet, babaya mektup üzerine uzun bir yolculuk yaptık. Bu metin bir mektup olmaktan çok daha fazlası. Bir çığlık, bir itiraf. Edebiyat bir terapi ise bu kitap tam anlamıyla bir seanstan farksız. Ruhun en kuytu odalarına girip oradaki yarayı işaret ediyor. Bana kalırsa hepimize kendi hayatımıza dönüp bakma fırsatı veriyor. Kendi çocukluğumuza, kendi yaralarımıza, kendi gölgelerimize. Ve şunu söylüyor. O gölgeler bizi tanımlamak zorunda değil. Biz kendi hikayemizi yazabiliriz. Okumayanlara bu kitabı tabii ki tavsiye ediyorum.
Okuyanlara ise sorularım var. Kafka'nın babasıyla hesaplaşması sizi nasıl etkiledi? Sizce Kafka'nın bu mektubu bize ne söylüyor? Kendi sesimizi bulmak için ne yapmalıyız? Sizin önerilerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bol bol okuyun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni videolar yolda. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.